Sizin hiç acınızın çalındığı oldu mu? Ya da cümlelerinizin, günlüklerinize ya da mektuplarınıza yazdığınız, henüz tamamlayamadığınız eksik cümlelerin çalındığı oldu mu? Benimkiler çalındı. Üstelik bir hırsız tarafından da değil. Hiç tanımadığım, benden 44 yıl önce ölmüş o yazar tarafından. Benden cümlelerimi çaldı, acımı çaldı. Önce kendime dedim ki hayat kısa, şu kitabı yaz artık. Bir süre sonra kısa kelimesi beni rahatsız etti. Kısa evet ama bunu gözüme sokmama gerek yok. Sonra şunu fark ettim. Bu hayat kısa da olsa benim hayatım. Hayat senin. Şu kitabı yaz. Evet, bu çok daha iyi oldu. Yazmalıyım. Artık yazmalıyım. Ama neden yazmalıyım? Neden yazarız ki? Neden hikaye anlatırız? Aslında her şey şöyle başladı. Önce o mu beni buldu, ben mi onu buldum hatırlamıyorum ama hikayesini anlatmak zorunda olduğum biri girdi hayatıma. Yazmaya başlarken onun hikayesini anlatmak dışında beni körükleyen bir başka şey de öfkeydi. Birincisi Kinyas ve Kayra'ya olan öfkem. Ama şu an onlarla ilgili konuşmayacağız çünkü henüz hazır hissetmiyorum. Hatta sanırım henüz o kadar cesur da değilim. Çünkü Kinyas bana ihanet etti ve onu hala affedemedim. Çünkü tüm bu çabam belki de Kayra'ya dönüşmekti ve ben hepsini terk ettim. İkincisi de Perek. Uyuyan adamı nereden buldum, elime nasıl geçti hatırlamıyorum. Kitabı 10 yıl önce okuduğumda o kadar sinirlenmiştim ki bir insan nasıl benimle aynı düşünceleri yaşayabilir? İnanamamıştım. Bütün bu içimi yakan acı sadece bana ait olmalıydı. Kibirli bir kalbim vardı belki de. O zamanlar sahip olduğum aşkın eşsiz olduğunu sanmış. Acımı da bundan farksız görmemiştim. Bütün bu acı ve karanlık da sadece bana özeldi ve bana ait. Belki de bir şeylerin bana ait olmasına tutunmak istemiştim. Kocaman bir karanlık ve acıdan başka bir şey olmasa da. Kimse bunları hissetmiyor, yaşamıyordu. Henüz çok gençtim tabii. Bu yüzden hissettiklerimi neredeyse birebir aynı cümlelerle anlatan birini tesadüfen bir kitapta görmek beni mutlu etmemişti. Öyle söyledikleri gibi anlaşıldığımı falan da hissetmemiştim. Aksine öfkeden kudurmuştum. Cümleler farklı olsa da bahsedilen acı benden çalınmıştı. Hatta bazı cümleler de benden çalınmıştı. Ama işte henüz 21 yaşındaydım. Benden çalınan o birkaç cümlenin altını çizmiş, yıllarca o kitaptan uzak durmuştum. Yıllarca bu kitaptan uzak durmuştum. Zamanla öfkem yatıştı. Pere'yi benden acımı çaldığı için affettim. Ama kitabı yeniden okumaya pek elim gitmedi. Cesaret edemedim. Sadece arada neden böyle hissettiğimi unutup bir yarayı kaşımak gibi altı çizili birkaç cümleyi okuyup zihnimdeki yankısını tazeleyip hayatıma devam ediyordum. Şimdi tam da 10 yıl sonra bu iki kitaptan bahsetmek için bakındığımda kitabın bende olmadığını fark ettim. İki kitap da bende yok aslında. Kinyas ve Kayra'yı bilerek elimde tutmuyordum. Ama uyuyan adamın bende olduğunu sanıyordum. Birine verip unuttum muhtemelen. Ya da kitaplığımda hala bende saklanıyor. Bu yüzden kitabı yeniden okumaya mecbur kaldım. Ama yeniden okuyunca aramızda hiçbir bağın kalmadığını mutlulukla fark ettim. Eğer kitabın bendeki halini bulsaydım yine sadece o altını çizdiğim yara izlerini okuyup geçecektim belki de. Ve ondan korkmaya, ona sinir olmaya devam edecektim. Eskide de kalmış olsa o yarayı taşımaya devam edecektim. Çünkü bana aitti. Ona olan öfkem de... Neyse. Ama kitap kayboldu ve yeniden okumak zorunda kaldım. Onunla yeniden tanışmak ve yeniden yüzleşmek zorunda kaldım. Kaybolmasının bana böyle bir hediye vereceğini bilmiyordum. Okudum. Altını çizdiğim her cümleyi yeniden hatırladım. Kendi cümlem gibi hatırladım. Bir hatıra gibi. Ama artık bir fark vardı. Büyük bir fark. Perek diyor ki konuşmaktan vazgeçtin ve sana cevap veren tek şey sessizlik oldu. Hayır Perek. Konuşmaktan vazgeçtim. Cümlelerden, kelimelerden. Çünkü hiçbiri bana ait değildi. Kendime ait olmayan cümlelerden vazgeçtim. Hayat bana yeni kelimeler verdi. Yeni cümleler. Artık aynı hissetmiyorum. Neyse ki artık bu kitabı okumaktan korkmuyorum. Bunları düşündükten sonra kitabın bir sonraki cümlesine geçip tebessümle okuyorum. Diyorsun ki ama bu sözcükler, boğazında takılıp kalan bu binlerce, milyonlarca sözcük, arkası gelmeyen sözcükler, sevinç çığlıkları, aşk sözcükleri, budalaca gülüşler.
Peki onları ne zaman bulacaksın yeniden? Kendine ait olmayan her sesten vazgeçtiğinde, kendini yeniden bulduğunda ve yeniden tanıdığında, kendin olabilmene izin verdiğinde hepsini ve daha fazlasını yeniden bulacaksın Perek. Fazlası yeniden seni bulacak. Onları aramak için parçalanmana gerek kalmadan. Sonraki cümle şu. Şimdi sessizliğin dehşetini yaşıyorsun. Ama herkesten daha sessiz değil misin? Değilim. Bu soruya bu cevabı verebilmek bazen bir mucize gibi geliyor ama değilim Perek. Aramızda onlarca yıl olmasına rağmen, arkamdan yıllarca saymama rağmen bu kadar yakın olmamız korkutucu ve sinir bozucuydu. Birbirimizi tanımıyorken benim cümlelerimi çalman haksızlıktı. Hayatta sahip olduğum tek şeyin o cümleler olduğunu sanıyorken o cümlelerin ben daha doğmadan çoktan söylenmiş olduğuyla yüzleşmek çok acı vericiydi. Tutunduğum tek şeyin çoktan söylenmiş ve yaşanmış olduğunu görmek sinir bozucuydu. Aramızda yıllar olmasına rağmen doğum günümde ölmüş olman sinir bozucuydu. Ölüm nedeninden bahsetmeyeceğim bile. Şimdi ise yeniden uzağız. Seni anlıyorum Perek. Ama artık neyse ki sen değilim. Belki kendimi hala bulamadım ama artık yazdıkların olmadığım için mutluyum. Artık bazı kitaplar beni korkutmuyor. Artık bazı cümlelerden kaçmıyorum. Hatta onlara nefes verip sesi oluyorum. Ve inanır mısın? Bu beni öldürmüyor. Öldürür sanmıştım ama öldürmüyor. Dediğin gibi bu senin yaşamın. Bu sana ait. İnsanlardan nefret ettiğin anlamına gelmez bu. Ne diye onlardan nefret edesin ki? Neden yazarız ki? Neden hikaye anlatırız? Mesela neden çaldın benden bu cümleleri? Neden yazmayı bu kadar dert edindim ki? Zaten söylemek istediğim cümleler çoktan söylenmişken neden bunu dert edindim? Daha önce de dediğim gibi kendimi, hislerimi, hapsolduğum karanlığımı yok etmek için mi? Eğer öyleyse, eğer yazmak yok etmekse, kendimi yok ettiğim bir hikaye yazabilirim dedim. Ve yazdım. Kendimi yok ettiğim bir hikayeyi sayfalarca yazdım. Yazmak zorundaydım. Çünkü geçmeyen bir kaşıntı gibi beni hep rahatsız edip durdu bu hikaye. Karanlığımdan kaçarken o hikayeye hapsoldum. Çok kez vazgeçtim ama odaya ve hikayeye sürekli geri döndüm. Neden sürekli bu hikayeye geri döndüm? Martin'in de dediği gibi bu hikaye yakamı bırakmadığı için mi? Ne zaman vazgeçsem beni bulduğu, zihnimi ve kalbimi doldurduğu için mi? Hayır. Şöyle söylemeliyim. Ne zaman vazgeçsem beni bulduğu, zihnimi ve kalbimi doldurduğu için. Ondan uzaklaşmaya çalışırken her adımın beni ona daha da yaklaştırması, her rüzgarın onu fısıldaması yüzünden. Bilmiyorum. Neden bu hikayeyi hala yazmak istediğimi bilmiyorum. Ama neden onun hikayesini yazmak istediğimi biliyorum. Çünkü beni kurtardı. Hem de defalarca. Zihnimdeki sesi hiç susmadı. Kalbimdeki sıcaklığı hiç geçmedi. Belki de biz yazarlar hastayız biraz. En karanlık gecelerde bile onun gelip benim yanımda olduğunu, bu hayatla baş ederken bana eşlik ettiğini düşündüm. Bir hikaye anlatmak, hayatla baş etme biçimi. Ama sahip olduğumuzdan başka bir hikaye anlatmak, hayattan kaçmanın bir yolu mutlaka. Dışarıda çok sosyal, canlı biriyken, içeride etrafımıza ördüğümüz kabuğun izin verdiği kadarıyla sahiplenmek zorunda olduğumuz o yalnızlıkla baş etme biçimi. Tüm bunlarla ve daha fazlasıyla savaşırken çoğu gece o benimle olduğu için ben de onun yalnız hikayesini sahiplendim. Terk etmek istemedim. Onu terk etmek kendimi terk etmekti çünkü. Montaigne'in dediği gibi ben o idim, o da bendi. Ve kendime dönmek her zaman ona dönmek demekti. Onu anlatmak kendimi anlatmaktı. Gerçek beni. Yazmaktan vazgeçemediğim benimle birlikte o hikayeye hapsolmuş biri. Kulağımdaki fısıltılardan çok daha fazlası oldu. Bu yüzden ne zaman kendimden kaçsam ondan kaçtım. Bu hikayeden kaçtım. Hikayedeki herkesten kaçtım. Sanki yüzüme bakıp bağırıyorlardı da onları sessiz alıp yüzlerine bakmıyordum. Onlar yokmuş gibi devam ediyordum. Kendimden kaçıyordum. Kendimden vazgeçiyordum. Ama onlar benden asla vazgeçmedi. O beni bırakmadı. Bekledi.
Sonunda onlara, yani kendime geri döndüm. Ne zaman tökezleyerek kendime dönsem ona döndüm. Her zaman ilk adımım onu aramak oldu. O her zaman sıcak bir kucak, hafif bir esinti, kibar bir hoş geldin gibi değildi. Hani böyle bir ateşin başında karşılıklı oturursun, etrafta sadece ateşin sesi vardır. Hafif bir soğuk, elleriniz cebinizde. Dudaklarını atkının altına saklamışsın, ısıtmaya çalışırken çekinerek bakarsın onun gözlerine. O ise elleri cebinde. Dik duruşu, sert ama sinirli olmayan ifadesi ve yumuşak sıcak gözleriyle sana bakar. Hiç konuşmazsınız. Gözler fazla gürültülüdür. Gözler dudaklara yer bırakmayacak kadar gürültülüdür. Onun gece gözlerinde ev vardır. Anlayış, şefkat. Kendinizi korumadığınız için kızgınlık. Ama sadece biraz. Ama asla yargı yoktur. Onun böyle bir karşılaması vardır. Kalabalığın içinde o sıcak, keskin, anlayışlı ve sabırlı bakışlarla seni izler. Sabırla bekler. Ona dönmeni. Yeniden kendin olmanı. Uzun, yorucu, soğuk, fırtınalı bir yoldan evin bahçesine döndüğünde kapıyı sen daha bahçeye adım atmadan açıp bekler. Bu hikayeyi anlatmak, onu anlatmak, ona dönmek, eve dönmek gibidir. Bu hikayeyi anlatmak onu özgür bırakacak. Ve beni elbette. Ama özgür olmak arzuladığım ve korktuğum tek şey. Zaten ben yıllarca o kapıya gitmek yerine kendimden kaçmayı seçtim. O kapıdan içeri girmeye korktum belki de. Kendime dönmek, onlara dönmek, yazmaya dönmek en büyük korkum oldu. En büyük korkumu söylemek beni özgür bırakır mıydı? Yoksa bir girdabın içine düşmek gibi kabusum olur beni daha da sıkıştırır mıydı? Olduğun kişiyi reddetmek olmuyor mu bu? İçindeki cümlelerin, kelimelerin dışarı çıkmasına izin vermemek, kendini hapsetmek değil mi? Kendimi hiçbir zaman hiçbir yere ait hissedemedim. Belki de ait değildim. Yazmaktan kaçarken giydiğim hiçbir kıyafete, hiçbir cümleye ait değildim. Belki de beni en çok yaralayan bu oldu. Geri dönmeme neden olan uyum sağlayamama hali. Önce yok olmak istedim. Bu isteğimi gerçekleştirdiğimi fark edemedim bile. Sonra biri olmak istedim. Biri. Sadece onu anlatan biri olmak istedim. Yazmaktan vazgeçemediğim, benimle birlikte bu hikayeye hapsolan birinin hikayesini anlatmak istedim. Ve kendimden bu isteği çaldım. Kendimden hayallerimi, ihtimallerimi çaldım. Potansiyelimi çöpe attım, yüz çevirdim. Bunca zaman neden görünür olmaktan korktum? Hayattan, yaşamaktan korktum. Hata yapmaktan korktum. Kusur sevmeyi mi bilmiyorum acaba ben? Mesela bir iki video öncesinde bazı kelimeleri yanlış telaffuz ettim. Cümlelerimi bile yanlış sıraladım. Videodaki en sevdiğim cümlenin altyazısını hatalı yazdım. Ama bir şey olmadı. Zihnim hala o hatalarda. Ama yine de güzel değiller mi? Yine de güzeller. Yine de bana aitler. Her anıyla. Her şey böyle başladı. Yine de bazen düşünüyorum. Neden hikaye anlatmaya çalışıyoruz ki? Hikaye olalım. Hep böyle hissetmeyeceksin. İnsanlardan nefret ettiğin anlamına gelmez bu. Ne diye onlardan nefret edesin ki? Ne diye kendinden nefret edesin ki? Keşke insan türüne ait olmak, o dayanılmaz ve sağır edici gürültüyü de beraberinde getirmeseydi. Keşke hayvanlar aleminden çıkıp açılan o birkaç gülünç adamın bedeli, sözcüklerin, büyük tasarıların, büyük atılımların, o dinmek bilmeyen hazımsızlığı olmasaydı. Odan dünyanın merkezi. Yine böyle bir günde, biraz daha önce, biraz daha sonra her şey yeniden başlıyor. Her şey başlıyor. Her şey devam ediyor. Düş gören bir adam gibi konuşmaktan vazgeç. Ölmedin, delirmedin.